umutsuz, diye itiraf etti Weedon Scott. Kulübenin basamağına oturdu ve köpek sürücüsüne baktı. O da cevap verdi, umutsuz bir omuz silkişiyle. Birlikte, gerilmiş zincirinin ucundaki White Fang'a baktılar. Diken diken olmuş, hırlayan, vahşi. Kızak köpeklerine ulaşmak için zorlanan bir yaratık. Sahip olduğu dersler sayesinde, kızak köpekleri artık White Fang'ı rahat bırakmayı öğrenmişti. Ve yine de, uzaktan uzanıyorlardı, onun varlığından bir haber gibi. Bu bir kurt, dedi Weedon Scott kararlılıkla. Ve onu evcilleştirmek, mümkün değil. Ah, bunu bilmiyorum, diye itiraz etti Matt. Gördüğüm kadarıyla çok köpek var bu dünyada. Ama bir şey biliyorum ki, bundan kaçışımız yok. Köpek sürücüsü durdu ve gözlerini Muzide Dağı'na kaydırdı. Peki, bildiklerinle cimri olma, dedi Scott sertçe, uygun bir süre bekledikten sonra. Söyle bakalım, ne o? Köpek sürücüsü başparmağını geriye doğru iterek White Fang'ı işaret etti. Kurt ya da köpek, hepsi aynı. O evcilleştirilebilir. Hayır, evet diyorum. Ve koşum izlerine bak. Göğsündeki izleri görüyor musun? Haklısın, Matt. Beauty Smith ele geçirmeden önce kızak köpeğiydi. Ve kızak köpeği olmasına engel bir şey yok, yine. Ne düşünüyorsun, diye hevesle sordu Scott. Sonra umut söndü yüzünden. Başını sallayarak ekledi, onu 2 haftadır tutuyoruz. Ve şu an her zamankinden daha vahşi. Bana bir şans ver, diye öğüt verdi Matt. Biraz serbest bırakalım onu. Diğeri ona inanmazlıkla baktı. Evet, diye devam etti Matt, biliyorum, denedin. Ama sen sopa almadın. O zaman sen dene. Köpek sürücüsü bir sopa aldı ve zincirli hayvana doğru yürüdü. White Fang onu izledi, kafesteki bir aslanın eğiticisini izlediği gibi. Bak, o sopayı nasıl takip ediyor, dedi Matt. Bu iyi bir işaret. Aptal değil. Sopa elimde olduğu sürece bana saldırmaya cesaret edemez. Tamamen deli değil, yani. Adamın eli boynuna yaklaştığında, White Fang diken diken oldu, hırladı ve çömeldi. Ama yaklaşan eli izlerken, diğer eldeki sopayı da takip etmeye çalışıyordu. Tehdit edici bir şekilde havada asılı duran sopayı. Matt zinciri yakasından çözdü ve geri çekildi. White Fang özgür olduğunu zar zor fark edebildi. Aylar geçmişti Beauty Smith'in eline geçtiğinden beri. Tüm bu süre boyunca özgürlük anı bile yaşamamıştı, yalnızca diğer köpeklerle kavga etmesi için serbest bırakıldığı zamanlar dışında. Ve o kavgaların hemen ardından, hep tekrar hapsedilmişti. Ne yapacağını bilemedi. Belki tanrılar ona yeni bir şeytanlık uygulamak üzereydi. Yavaş ve temkinli yürüdü, her an saldırıya uğrayacakmış gibi. İki izleyen tanrıdan uzaklaşmak için önlem alarak, dikkatlice kulübenin köşesine yürüdü. Hiçbir şey olmadı. Açıkça şaşkındı. Geri döndü, bir düzine adım ötede durdu ve 2 adama dikkatle baktı. Kaçmayacak mı, diye sordu Scott. Matt omuzlarını silkti. Risk almak lazım. Öğrenmenin tek yolu bu. Zavallı şeytan, diye acıyarak mırıldandı Scott. İhtiyacı olan şey, bir insan iyiliği gösterisi. Döndü ve kulübeye girdi. Bir parça et alıp White Fang'a fırlattı. Hayvan hızla uzaklaştı ve eti uzaktan şüpheyle inceledi. "Merhaba, binbaşı," diye uyarıcı bir sesle bağırdı Matt, ama çok geçti. Binbaşı et için atılmıştı. Çenesi kapandığı anda, White Fang ona vurdu. Köpek devrildi. Matt aceleyle ileri atıldı ama White Fang daha hızlıydı. Binbaşı sendeleyerek ayağa kalktı, ama boğazından fışkıran kan, karı kızıla boyuyordu. "Yazık ama hak etti," dedi Scott aceleyle. Matt'in ayağı White Fang'a tekme atmaya başladı. Bir sıçrayış, diş parıltısı, keskin bir çığlık. White Fang hırlayarak birkaç yard geri sürüklendi. Matt eğildi ve bacağını inceledi. "Beni tam tuttu," diye duyurdu, yırtılmış pantolonunu ve altındaki kanlı izi göstererek. "Sana umutsuz olduğunu söylemiştim, Matt," dedi Scott, sesi yorgunluk ve kararlılıkla doluydu. "Ara ara düşündüm ama inanmak istemedim. Ama şimdi, tek bir seçenek kaldı." Konuşurken, isteksiz hareketlerle tabancasını çekti. Silindiri kontrol etti. "Bakın, Bay Scott," diye itiraz etti Matt. "O köpek cehennemden geçti. Beyaz ışıklı melek olmasını bekleyemezsiniz. Bana zaman verin. Binbaşıya bak," diye karşılık verdi Scott. Köpek sürücüsü yaralı köpeği inceledi. Kanın çemberini doldurarak kara çökmüştü ve açıkça son nefesindeydi. "Hak etti. Bunu kendiniz söylediniz, Bay Scott." White Fang'ın etini almaya çalıştı ve öldü. Bu beklenen bir şeydi. Kendi eti için savaşmayan bir köpeği umursamam.
Ama kendine bak, Matt. Köpekler konusunda sorun yok. Ama bir yerde sınır çizmemiz gerekiyor. Hakkını aldım, diye inatla karşılık verdi Matt. Onu tekmelemek istedin mi? Kendin doğru yaptığını söyledin. O zaman benim de tekme yemem beklenmeliydi. Bana tekme atmaya hakkı vardı. Onu öldürmek, merhamet olur, diye ısrar etti Scott. Evcilleştirilemez. Şimdi bakın, Bay Scott, zavallı hayvana bir şans verin. Henüz şansı olmadı. Cehennemden yeni çıktı. Ve bu, ilk kez serbest bırakılışı. Bana adil bir şans verin. Eğer malları teslim etmezse, kendimi öldürürüm. İşte söz. Tanrı bilir onu öldürmek ya da öldürtmek istemiyorum, dedi Scott, tabancayı yerine koyarken. Onu serbest bırakacağız ve nezaketin ne yapabileceğini göreceğiz. White Fang'ın yanına yürüdü ve ona nazik, sakinleştirici bir sesle konuşmaya başladı. Bir sopa yanında bulundurmalısın, diye uyardı Matt. Scott başını salladı ve White Fang'ın güvenini kazanmaya devam etti. White Fang şüpheliydi. Bir şeyler yaklaşıyordu. Tanrı'nın köpeğini öldürmüştü, yoldaş Tanrı'yı ısırmıştı ve bundan sonra ne beklenebilirdi ki? Korkunç bir cezadan başka bir şey mi? Ama karşısında yenilmez bir haldeydi. Diken diken oldu, dişlerini gösterdi, gözleri tetikteydi. Tüm vücudu temkinli ve her şeye hazırlıklı. Tanrı'nın sopası yoktu, bu yüzden ona yaklaşmasına izin verdi. Tanrı'nın eli çıkmış ve başına iniyordu. White Fang büzüldü ve çömeldi. İşte tehlike buradaydı. İnsanların ellerini biliyordu, onların kurnazlığını, onların zarar veren hilelerini. Ayrıca, dokunulmaya karşı eski bir antipati vardı içinde. Daha da tehditkar hırladı, daha da alçaldı ve yine de el aşağı indi. Eti ısırmak istemedi ve tehlikeye katlandı. Ta ki içgüdüsü yükselerek onu ele geçirene kadar, o doyumsuz hayat özlemiyle. Weedon Scott, White Fang'ın herhangi bir hareketten kaçınacak kadar hızlı olduğunu sanıyordu. Ama henüz onun olağanüstü hızını öğrenmemişti, bir yılanın kesinliği ve hızını. Scott keskin bir çığlıkla bağırdı. Yırtılmış elini diğer eliyle sıkıca kavradı. Matt büyük bir yemin etti ve yanına atladı. White Fang çömeldi ve geri çekildi, diken diken, dişlerini göstererek, gözleri tehditkar. Şimdi, Beauty Smith'ten aldığı en korkunç dayağı bile aşacak bir ceza bekliyordu. "Al, ne yapıyorsun?" diye aniden bağırdı Scott. Matt kulübeye koştu ve tüfekle çıktı. "Hiçbir şey," dedi yavaşça, umursamaz bir sakinlikle. "Sadece verdiğim sözü tutmaya gidiyorum. Sanırım öldürmek, bana kalıyor." "Hayır, yapamazsın." "Evet, yapabilirim. Beni izle." Matt, ısırıldığında White Fang için yalvardığı gibi, şimdi Weedon Scott'ın sırası gelmişti yalvarmaya. "Ona bir şans vermemi söyledin. Ver ona. Sadece yeni başladı ve baştan vazgeçemeyiz. Hak ettik, bu sefer. Ve, ona bak." White Fang, kulübenin köşesine yakın, 40 feet ötede hırlıyordu. Kan dondurucu bir acımasızlıkla, ama Scott'a değil, köpek sürücüsüne karşı. Sonsuza dek canıma kapılacağım," diye şaşkınlıkla mırıldandı köpek sürücüsü. "Ne kadar zekasına bak," diye hızla devam etti Scott. "Ateşli silahların anlamını senin kadar iyi biliyor. Zekası var ve bu zekaya bir şans vermeliyiz. Silahı kaldır." "Tamam, hazırım," diye onayladı Matt, tüfeği odun yığınına dayayarak. "Ama şuna bak mısın?" diye haykırdı bir an sonra. White Fang susmuştu. Hırlamayı bırakmıştı. "Bu, araştırmaya değer. İzle." Matt tüfeğe uzandı ve aynı anda White Fang hırladı. Tüfekten uzaklaşınca, White Fang'ın kaldırılmış dudakları kapandı, dişleri görünmez oldu. "Şimdi, sadece eğlence için." Matt tüfeği aldı ve yavaşça omzuna kaldırmaya başladı. White Fang'ın hırlaması hareketle başladı ve hareket ilerledikçe doruğa ulaştı. Ama tüfek hedefe gelmeden tam önce, kulübenin köşesinin arkasına atladı. Matt, White Fang'ın bir an önce durduğu boş kar alanına baka kaldı. Köpek sürücüsü tüfeği yere bıraktı. Döndü ve işverenine baktı. "Size katılıyorum, Bay Scott. O köpek, öldürülmek için çok zeki." White Fang, Weedon Scott'ın yaklaşmasını izlerken diken diken oldu ve hırladı. Cezaya boyun eğmeyeceğini ilan ediyordu. 24 saat geçmişti. Şimdi bandajlı ve askıdaki eli kanı durdurmak için sarılıydı. Geçmişte White Fang gecikmeler yaşamıştı ve böyle bir cezanın geleceğinden yine endişeleniyordu. Nasıl farklı olabilirdi ki? Kutsal bir şeye zarar vermişti. Kutsal bir tanrının bedenine dişlerini geçirmişti.
Şeylerin doğasında, tanrılarla ilişkide, korkunç bir şey onu bekliyordu. Tanrı birkaç adım ötede oturdu. White Fang onda tehlikeli bir şey göremiyordu. Tanrılar ceza uygularken ayakta dururlardı. Üstelik bu tanrının ne sopası, ne kırbacı, ne ateşli silahı vardı. Ve kendisi, özgürdü. Ne zincir ne çubuk onu bağlamıyordu. Bekleyecek ve görecekti. Tanrı sessiz kaldı, hareket etmedi. White Fang'ın yavaş hırlaması, boğazında inip çıkan bir mırıltıya dönüştü. Sonra Tanrı konuştu ve sesinin ilk duyulmasıyla White Fang'ın boyundaki tüyler diken diken oldu. Ama Tanrı düşmanca bir hareket yapmadı ve sakin bir şekilde konuşmaya devam etti. Bir süre White Fang aynı anda hem hırladı hem de dinledi. Hırlama ile ses arasında tuhaf bir uyum oluşuyordu. Ama Tanrı bitmek bilmez biçimde konuşmayı sürdürdü. White Fang'a daha önce hiç konuşulmadığı gibi konuştu, yumuşak, yatıştırıcı, nazik bir şekilde. Ve White Fang, tüm içgüdüsünün keskin uyarılarına rağmen, bu Tanrı'ya güvenmeye başladı. Deneyimlerinde hiç yer olmayan bir güven hissiydi bu. Uzun bir süre sonra Tanrı kalktı ve kulübeye girdi. White Fang endişeyle bekledi. Dışarı çıktığında, ne kırbacı, ne sopası, ne silahı vardı. Sırtının arkasında saklı bir şey de yoktu. Yeniden oturdu, aynı noktada, birkaç adım ötede. Küçük bir et parçası uzattı. White Fang kulaklarını dikti ve şüpheyle inceledi. Hem ete hem de Tanrı'ya aynı anda bakıyordu, herhangi bir ani harekete karşı tetikte, vücudu gergin ve fırlamaya hazır. Yine de ceza gecikiyordu. Tanrı sadece burnunun yakınında bir parça et tutuyordu. Et konusunda bir sorun yoktu. Yine de White Fang şüpheleniyordu ve davetkar hareketlere rağmen elden almayı reddetti. Tanrılar her şeyi bilgeydi ve o görünüşte zararsız et parçasının arkasında ne kadar ustaca bir ihanet saklı olduğunu kim bilebilirdi ki? Geçmişte, et ile ceza çoğu zaman dehşet verici biçimde iç içe geçmişti. Sonunda Tanrı eti White Fang'ın ayaklarının dibine fırlattı. O dikkatlice kokladı. Ama gözlerini Tanrı'dan ayırmadı. Hiçbir şey olmadı. Eti ağzına aldı ve yuttu. Yine hiçbir şey olmadı. Tanrı bir parça daha uzattı. Yine elinden almayı reddetti. Yine yere fırlattı. Yine yedi. Bu durum birkaç kez tekrarlandı. Ama bir noktada Tanrı atmayı reddetti. Elinde tuttu ve kararlılıkla uzattı. Et güzeldi ve White Fang açtı. Yavaş yavaş, sonsuz temkinli adımlarla ele doğru yaklaştı. Gözlerini Tanrı'dan ayırmadı, başını eğdi, kulaklarını geriye yasladı ve boğazında düşük bir hırıltı yükseldi. Eti yedi, hepini yedi ve hiçbir şey olmadı. Yine, ceza gecikti. Pirzolalarını yaladı ve bekledi. Tanrı konuşmaya devam etti. Sesinde bir nezaket vardı. White Fang'ın daha önce hiç deneyimlemediği bir şey. Ve içinde daha önce hiç yaşamadığı duygular uyandırdı. Garip bir tatmin hissediyordu. Sanki bir ihtiyaç gideriliyordu, varlığındaki bir boşluk dolduruluyordu. Sonra yine geldi, içgüdünün dürtmesi. Geçmişin uyarısı. Tanrılar her zaman kurnazdı. İşte şimdi geliyordu, Tanrı'nın eli. Kurnazca, ona doğru itildi, başına indi. Ama Tanrı konuşmaya devam etti. Sesi yumuşak ve yatıştırıcıydı. Tehditkar ele rağmen, ses özgüven veriyordu. Ve güven veren sese rağmen, el güvensizlik yaratıyordu. White Fang çelişkili duygularla parçalanmıştı. Uçup gidecek gibiydi. Ama kendini tutmayı başardı. Uzlaştı. Hırladı, diken diken oldu, kulaklarını düzleştirdi. Ama ne de olsa, fırlamadı. El indi. Dik saçlarının uçlarına dokundu. Altında küçüldü. El onu takip ederek aşağı indi, daha sıkı bastırdı. Neredeyse titriyordu. Ama kendini toparlıyordu. Bu el bir işkenceydi. İçgüdüsünü ihlal ediyordu. Bir günde insanların elinden gördüğü tüm kötülüğü unutamazdı. Ama bu, bir tanrıydı. Ve boyun eğmeye çalışıyordu. El tekrar kalkıp indi. Okşayan bir hareketle. Bu devam etti. Ve el her kaldırıldığında tüyler altındaki saçlar kalkıyordu. Her indiğinde kulaklar düzleşiyor ve devasa bir hırlama yükseliyordu boğazında. White Fang ısrarla hırladı ve hırladı. Bununla şunu ilan ediyordu. Her an karşılık verebilirim. Hazırım. Tanrı'nın gizli amacı ne zaman açıklanacaktı bilinmiyordu. Her an o yumuşak ses öfke kükremesine dönüşebilir, o nazik el onu çaresiz bırakmak için mengene gibi kapanabilirdi. Ama Tanrı yumuşakça konuşmaya devam etti. El her zaman aynı sakinlikle inip kalkıyordu. White Fang çift duygular yaşıyordu. İçgüdüsünü rahatsız ediyordu.
özgürlük isteğine karşı çıkıyordu. Ama fiziksel olarak acı vermiyordu. Aksine, bir şekilde hoştu. Okşama hareketi yavaşça ovuşturmaya dönüştü, kulakların tabanlarına, boyuna uzun dokunuşlar ve fiziksel zevk artıyordu. Yine de beklemeye devam etti. Tetikte, bazen acı çekip bazen keyif alarak. Vay canına, Matt, kulübeden çıkarken böyle konuştu. Elinde kirli bulaşık suyu dolu bir tava vardı. Ama bu manzara karşısında olduğu yerde dona kaldı. Weedon Scott, White Fang'ı okşuyordu. Sesi sessizliği bozduğu anda, White Fang geri sıçradı ve ona acımasızca hırladı. Matt, işverenine hüzünlü bir hoşnutsuzlukla baktı. Duygularımı ifade etmemde sakınca yoksa, Bay Scott, 17 çeşit aptal olduğunu söylemek isterim. Ve hepsi birbirinden farklı. Weedon Scott üstün bir tavırla gülümsedi. Ayağa kalktı ve yavaşça White Fang'ın yanına yürüdü. Ona yatıştırıcı bir sesle konuştu, sonra sessizce elini başına koydu ve okşamaya devam etti. White Fang buna katlandı. Gözlerini onu okşayan adama değil, kapıda duran adama dikti. "Sen 1. sınıf madenci uzmanı olabilirsin, tamam," dedi köpek sürücüsü kehanetle. "Ama çocukken hayatının fırsatını kaçırdın, bir sirke katılmadın." White Fang onun sesini duyunca hırladı, ama bu sefer başını kaldırmadı. Boyun arkasını okşayan el altında kalmaya devam etti. Uzun, yatıştırıcı dokunuşlar. Bu, sonun başlangıcıydı. Eski hayatın sonu, nefretin saltanatının sonu. Yeni ve anlaşılmaz derecede adil bir hayat doğuyordu. Bu, Weedon Scott'tan çok düşünce ve sonsuz sabır gerektirmişti. Ve White Fang için bu, sadece bir dönüşüm değildi. İçgüdünün ve mantığın tüm uyarılarını görmezden gelmesi gerekiyordu. Deneyime meydan okuması, hayatın kendisini yeniden anlamlandırması gerekiyordu. Bildiği hayatta artık eski şeylere yer yoktu. Ama tüm akıntılar tersine dönmüştü ve o da bu akıntılara teslim olmuştu. Kısacası, çok daha geniş bir yönelimi başarması gerekiyordu. Wild'den gelip gönüllü olarak Grey Beaver'ı Lord kabul ettiği dönemden çok daha geniş bir yönelim. O dönemde sadece bir yavruydu, yumuşak, biçimsiz, hayat tarafından şekillendirilmeye hazır. Ama şimdi farklıydı. Yıllar onu şekillendirmişti. Savaşçı kurt olarak sertleşmişti, vahşi, acımasız, sevgisiz ve sevilmez. Bu değişimi gerçekleştirmek, varoluşun tam tersi yönünde akmak gibiydi. Gençliğin plastikliği artık ona ait değildi. Vücudu sertleşmişti, ruhunun yüzü demire dönmüştü. Tüm içgüdüleri belirlenmiş kurallara, uyarılara, isteksizliklere dönüşmüştü. Ama yine de, durum onu bastırıp dürttü. Sertleşeni yumuşattı. Yeniden şekillendirdi. Weedon Scott işte bu dürten güçtü. White Fang'ın doğasının köklerine, hayat gücüne nezaketle dokunmuştu. Bu güçlerden biri sevgiydi. Sevgi, yerini aldı. Ve bu en yüksek histi, tanrılarla ilişkisinde onu dolduruyordu. Ama bu sevgi bir günde gelmedi. Başladı beğeniyle ve yavaş yavaş gelişti. White Fang kaçmamıştı, serbest bırakılmasına izin verilmişti. Çünkü bu yeni tanrıyı seviyordu. Güzellik Smith'in kafesindeki hayattan kesinlikle daha iyiydi bu. Ve insan lordluğu, onun doğasının bir ihtiyacıydı. Bu mühür, çok erken dönemde üzerine basılmıştı. İnsana bağımlılık ona o erken dönemde yüklenmişti. Wild'den dönüp Grey Beaver'ın ayaklarına süründüğünde. Ve şimdi, bu mühür bir kez daha, silinmez biçimde basılmıştı. Ve böylece, bir tanrıya ihtiyacı olduğu için ve Weedon Scott'ı Beauty Smith'ten çok tercih ettiği için. White Fang kaldı. Sadakatini kabul ederek efendisinin mülkünün koruyuculuğunu üstlendi. Kulübenin çevresinde dolaştı. Kızak köpekleri uyurken, kulübeye gece ziyaretçisi geldiğinde. Weedon Scott onu bir sopayla kovana kadar White Fang ona saldırdı. Ama kısa sürede hırsızlarla dürüst adamları ayırt etmeyi öğrendi. Doğrudan kapıya yürüyen ve kapı açılana kadar bekleyen adam, güvendeydi. Ama yumuşakça, dolambaçlı yollarla gelen, gözlerini her yere kaçıran, gizlilik arayan adam. White Fang'ın yargısına takılırdı. Ve oradan, onursuzca ayrılırdı. Weedon Scott kendine White Fang'ı kurtarma görevi vermişti. Daha doğrusu, insanlığı White Fang'a yaptığı yanlışlıktan kurtarma görevi. Bu ilke ve vicdan meselesiydi. White Fang'a insan tarafından yapılmış bir haksızlık vardı ve bunun ödenmesi gerekiyordu. Bu yüzden elinden geleni yaptı. Her gün White Fang'ı okşamaya ve sevmeye özen gösterdi. Başta şüpheli ve saldırgan olan White Fang bu okşamayı sevmeye başladı. Ama bir şey vardı ki, asla aşamadı. Hırlaması.
Okşamaya başladığı andan bitene kadar hırladı. Ama bu hırlamada yeni bir nota vardı. Bir yabancı bu notayı duyamazdı ve böyle bir yabancı için White Fang'ın hırlaması ilkel vahşetin kan dondurucu bir gösterisiydi. Ama White Fang'ın boğazı yıllar boyunca sertleşmişti. O boğazı, hissettiği nazikliği ifade edecek şekilde yumuşatamıyordu. Yine de, Weedon Scott'un kulağı ve sempatisi bu yeni notayı yakalayabiliyordu. Şiddetin içinde boğulmuş, en hafif bir mırıltı notası ve bunu sadece o duyabiliyordu. Günler geçtikçe, beğeniden aşka evrimi hızlandı. White Fang bunu kendi içinde fark etmeye başlıyordu. Ama ne olduğunu bilmeden, bu ona bir boşluk olarak kendini gösteriyordu. Doldurulmak isteyen, aç, acı dolu, özlem dolu bir boşluk. Bu bir acı ve huzursuzluktu ve sadece yeni Tanrı'nın varlığıyla diniyordu. Böyle zamanlarda aşk onun için sevinçti. Vahşi, keskin, heyecan verici bir tatmin. Ama Tanrısından uzaklaştığında, acı ve huzursuzluk geri dönerdi. İçindeki boşluk yükselir ve üzerine basardı. Boşluk ve açlık, durmaksızın kemirirdi. White Fang kendini bulma sürecindeydi. Olgunluğuna ve onu şekillendiren kalıbın katılığına rağmen, doğası genişliyordu. İçinde garip duygular, alışılmadık dürtüler gelişiyordu. Eski davranış kuralları değişiyordu. Geçmişte rahatlığı sever, acıdan kaçar, davranışlarını buna göre ayarlardı. Ama şimdi, bu yeni his nedeniyle, çoğu zaman Tanrısı uğruna rahatsızlığı ve acıyı seçiyordu. Böylece sabahın erken saatlerinde, dolaşıp yiyecek aramak ya da korunaklı bir köşede uyumak yerine, saatlerce neşesiz kulübenin merdiveninde bekliyordu. Tanrı'nın yüzünü görmek için, gece, Tanrı eve döndüğünde, White Fang sıcak yatağını bırakır, karın içine girip onu karşılardı. Et bile, Tanrısıyla olmaktan, ondan bir okşama almaktan ya da kasabaya birlikte yürümekten vazgeçtiremezdi onu. Sevgi, yerini almıştı. Ve bu aşk, daha önce hiç inmediği derinliklere iniyordu. Ve bu derinliklerden, yeni bir şey doğmuştu. Karşılıklı sevgi, verilen şeyi geri alma. Bu gerçekten bir tanrıydı, bir aşk tanrısı. Sıcak ve parlak, ve White Fang'ın doğası, açık bir çiçeğin güneş altında genişlediği gibi, bu tanrının içinde genişledi. Ama White Fang gösterici değildi. Çok yaşlıydı, çok sağlam şekillenmişti. Kendini yeni şekillerde ifade etme konusunda ustalaşamamıştı. Çok uzun süre yalnızlıkta güçlü bir şekilde durmuştu. Çok uzun süre çekingenlik ve mesafe geliştirmişti. Hayatında hiç havlamamıştı ve şimdi Tanrısı yaklaştığında hoş geldin diye havlamayı öğrenemiyordu. Aşkını ifade ederken ne gösterişli ne de aptalcaydı. Tanrısına doğru koşmazdı, uzakta beklerdi ama hep beklerdi. Hep oradaydı. Aşkı ibadete karışmıştı. Dilsiz, sessiz bir hayranlık. Sadece gözlerinin sabit bakışıyla sevgisini ele verirdi ve Tanrısının her hareketini durmaksızın takip ederdi. Bazen Tanrısı ona bakıp konuştuğunda, garip bir çaresizlik içinde kıvranırdı. Sevgisini ifade etmek ister ama bunu fiziksel olarak nasıl yapacağını bilemezdi. Yeni yaşam tarzına birçok şekilde uyum sağladı. Efendisinin köpeklerini yalnız bırakması gerektiğine inanıyordu. Ama baskın doğası kendini ortaya koydu ve önce onları üstünlüğünü kabul ettirmek zorunda kaldı. Bunu başardı. Gelip gittiğinde ya da aralarında yürüdüğünde ona yol verdiler ve iradesini ortaya koyduğunda itaat ettiler. Aynı şekilde, Met'i de efendisinin bir mülkü olarak tolere etmeye başladı. Efendisi nadiren onu beslerdi. Bu Met'in işiydi. White Fang yediği yemeğin efendisinin yemeği olduğunu, dolayısıyla efendisinin onu dolaylı olarak beslediğini kabul etti. Met onu koşuma sokmaya çalıştı, ama başaramadı. Weedon Scott koşumu taktığında ve onu çalıştırdığında ise, White Fang anladı. Met'in onu sürmesini efendisinin iradesi olarak kabul etti. Ve böylece White Fang lider oldu. Kaçınılmazdı bu. Daha azıyla yetinmek mümkün değildi. Met bunu çok gecikmeden, birkaç rahatsızlık ve sorunun ardından öğrendi. White Fang direği kendisi için seçti ve Met deneyi sert bir dille destekledi. Gündüzleri kızakla çalıştı, geceleri efendisinin mülkünü korudu. Görevinin her anı, tetikte ve sadık. Tüm köpekler arasında en değerlisi. İçimden geçeni söylemekte özgür olsam, dedi Met bir gün, şunu söyleyeyim, o köpek için verdiğin fiyat gerçekten akıllıca bir yatırımdı. Beauty Smith'i tam anlamıyla dolandırdın. Weedon Scott'ın gri gözlerinde öfke yeniden parladı. Canavar, diye mırıldandı. Geç baharda White Fang'a büyük bir bela geldi.
Uyarı olmadan, aşk ustası kayboldu. Aslında bir uyarı vardı ama White Fang böyle şeyleri bilmiyordu. Efendisinin eşyalarının toplandığını sonradan hatırladı. Ama o sırada hiçbir şüphesi yoktu. O gece efendisinin dönmesini bekledi. Gece yarısı esen soğuk rüzgar onu kulübenin arka tarafına sığınmaya zorladı. Orada uyudu, yarı uykuda, kulaklarını ilk tanıdık adım sesine hazır tutarak. Ama usta gelmedi. Sabah kapı açıldı ve Matt çıktı. White Fang ona özlemle baktı. Ortak bir dil yoktu, öğrenmek istediklerini öğrenemiyordu. Günler gelip geçti. Usta gelmedi. Hayatında hiç hastalanmamış White Fang, hastalandı. O kadar çok hasta oldu ki, Matt sonunda onu kulübenin içine almak zorunda kaldı. Ve işverenine yazdığı mektupta Matt, bir de dipnot eklemişti White Fang için. Weedon Scott mektubu Circle City'de okurken şu satırlara rastladı. O lanet kurt işe yaramayacak. Yemiyor. Artık hiç cesareti kalmadı. Tüm köpekler onu yalıyor. Senin başına ne geldiğini öğrenmek istiyor, ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Belki ölecek. Matt'in dediği gibiydi. White Fang yemeği bırakmış, cesaretini kaybetmiş ve takımın her köpeğinin onu dövmesine izin vermişti. Kulübede, yerde yatıyordu. Yemeğe ilgisi yoktu. Matt'e ilgisi yoktu. Hayata ilgisi yoktu. Matt ona ne kadar nazik konuşsa da, ne kadar küfür etse de, fark etmezdi. Sadece arada bir, adamın üzerine donuk bir bakış atardı. Sonra başını yeniden ön patilerinin üzerine bırakırdı. Ve sonra, bir gece, Matt, mırıldanarak kitap okurken, White Fang'dan gelen alçak bir inlemeyle irkindi. Hayvan ayağa kalkmıştı. Kulaklarını kapıya doğru eğmişti ve dikkatle dinliyordu. Bir an sonra Matt de bir ayak sesi duydu. Kapı açıldı. Weedon Scott içeri girdi. İki adam el sıkıştı. Sonra Scott odaya baktı. "Kurt nerede?" diye sordu. "Onu buldu. Ocağın yanında duruyordu. Diğer köpekler gibi ileri atılmamıştı. Sadece ayağa kalkmış, izliyor ve bekliyordu." "Aman tanrım," diye haykırdı Matt. "Bak nasıl sallıyor kuyruğunu." Weedon Scott odanın karşısına doğru yürüdü ve White Fang'a seslendi. White Fang ona geldi. Büyük bir sıçrayışla değil, ama hızlıca. Yaklaştıkça, gözlerinde garip bir ifade belirdi. Anlatılamaz bir duygu genişliği, gözlerine ışık gibi yansıdı ve parladı. "Sen yokken bana hiç böyle bakmadı," diye yorum yaptı Matt. Weedon Scott duymadı. Topuklarının üzerine çökmüştü, yüz yüze White Fang ile. Onu okşuyordu, kulaklarının köklerini ovuşturuyor, boynundan omuzlara uzun dokunuşlar yapıyor, omurgasına hafifçe dokunuyordu. Ve White Fang tepki veriyordu. Hırlıyordu, ama o tanıdık notayla. Her zamankinden daha belirgin. Ama hepsi bu değildi. İçindeki büyük sevgi, kendini ifade edecek yeni bir yol bulmuştu. White Fang birden başını öne doğru uzattı ve ustanın kolu ile bedeni arasına itti. Ve burada, kapalı, her şeyden uzakta, kulaklarında artık hırlama yoktu. Sadece dürtüyor ve sarılıyordu. İki adam birbirlerine baktı. Scott'un gözleri parlıyordu. "Aman tanrım," dedi Matt, hayranlıkla dolu bir sesle. Bir an durdu. Sonra kendini toparlayarak ekledi, "Her zaman Wolf'un bir köpek olduğunu ısrarla söylemiştim. İşte bak bana." Aşk ustasının dönüşüyle White Fang'ın iyileşmesi hızlı oldu. 2 gece ve bir günü kulübede geçirdi. Sonra dışarı çıktı. Kızak köpekleri onu zayıf hatırlıyordu. Hastalığını, çaresizliğini ve kulübeden çıkarken gördüklerinde, üzerine atladılar. "Zorlu mücadelelerinden bahsedelim," diye neşeyle mırıldandı Matt, kapıda durarak izlerken. "Bana cehennemi ver, kurt. Bana cehennemi ver, ve biraz daha fazlasını." White Fang'ın teşviklere ihtiyacı yoktu. Aşk ustasının dönüşü yeterliydi. Hayat tekrar içinden akıyordu, muhteşem ve yenilmez. Saf sevinçten savaştı. Başka türlü ifade edemediği o büyük duyguyu, bu yolla boşaltıyordu. Sadece bir son olabilirdi. Ekip dağıldı. Utanç verici bir yenilgiyle. Ve köpekler ancak karanlıktan sonra birer birer geri döndü, mütevazı ve alçak gönüllü bir itaatle White Fang'a sadakatlerini sunarak. Sarılmayı öğrenen White Fang, sık sık buna başvuruyordu. Ve bu, son kelimeydi. Bunun ötesine geçemezdi. Özellikle kafası konusunda her zaman kıskançtı. Dokunulmasını asla sevmemişti. İçindeki vahşilik, incinme ve tuzak korkusu, temasa karşı panik dürtülerine dönüşmüştü. İçgüdüsü hep şunu söylüyordu, kafa özgür olmalı. Ve şimdi, aşk ustasıyla birlikte, sarılmak, kendini umutsuz çaresizliğe kasıtlı olarak bırakmak demekti. Mükemmel bir güven,
Mutlak bir teslim. Şunu söylüyordu. Kendimi senin ellerine bıraktım. İstediğini yap. Dönüşten kısa bir süre sonra, bir gece, Scott ve Matt Cribbage oynuyorlardı. Yatmaya hazırlanıyorlardı. 15-2, 15-4 ve bir çift 6 yapar, dedi Matt, kendini doğrulttu. Ve o anda, bir tepki, bir ses. Hırlama. Birbirlerine baktılar. Ayağa kalkmaya başladılar. Kurt birini yakaladı, dedi Matt. Vahşi bir çığlık, korku ve acıyla dolu. Onları hızlandırdı. Bir ışık getir, diye bağırdı Scott, dışarı fırlayarak. Matt lambayla peşinden gitti. Işığın yanında, bir adam yatıyordu, sırt üstü karda. Kolları birbirinin üzerinde, yüzünü ve boğazını kapatmıştı. White Fang'ın dişlerinden kendini korumaya çalışıyordu. Ve buna ihtiyacı vardı. White Fang öfkeyle en savunmasız noktaya saldırıyordu. Çapraz kolların omuzundan bileğine kadar, ceket, mavi flanel gömlek ve iç gömlek yırtık haldeydi. Kollar korkunç şekilde kesilmişti. Kan akıyordu. Hepsini iki adam ilk anda gördü. Bir sonraki an, Whedon Scott White Fang'ı boğazından tuttu ve onu sürükleyerek uzaklaştırdı. White Fang zorlandı ve hırladı, ama ısırmaya çalışmadı. Ustadan gelen keskin bir ses ve hızla sessizleşti. Matt adamı ayağa kaldırdı. Ayağa kalkarken kolları açıldı ve Beauty Smith'in vahşi yüzü ortaya çıktı. Köpek sürücüsü onu hemen bıraktı. Sanki elinde canlı ateş tutuyormuş gibi. Beauty Smith lamba ışığında gözlerini kırptı ve etrafına baktı. White Fang'ı gördü ve yüzüne korku doldu. Aynı anda Matt, karda iki nesne fark etti. Lambayı onlara yaklaştırdı, işverenine parmağıyla gösterdi. Çelik bir köpek zinciri ve sağlam bir sopa. Whedon Scott bunu gördü ve başını salladı. Tek kelime söylenmedi. Matt, elini Beauty Smith'in omzuna koydu ve onu döndürdü. Hiçbir şey söylenmesine gerek yoktu. Beauty Smith, gitmeye başladı. Bu arada aşk ustası White Fang'ı okşuyor ve onunla konuşuyordu. Seni çalmaya mı çalıştı? Ha! Ve sen bunu kabul etmedin. Vay canına, o büyük bir hata yaptı, değil mi? 17 şeytanın elinde olduğunu sanmış olmalı, diye kıkırdadı köpek sürücüsü. White Fang hala diken diken olmuş, hırlıyordu. Saçları yavaş yavaş yatıştı. Ama hırlama boğazında büyümeye devam etti. Uzak ve loş, ama oradaydı. Hep oradaydı.